Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda açılış hatalarına devam edeceğiz. Öncelikle kanala olan ilginizden dolayı ve yorumlarınızdan dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu durum beni oldukça motive ediyor. Şimdi bugünkü çalışmamızda E4 ile başlamak üzerinde konuşacağız. E4 ile başlamamız gerekiyor. Özellikle satranca ilk başladığımız yıllarda satrancı öğrenirken E4 ile başlarsak satrançtaki ilerlememiz daha hızlı olur arkadaşlar. Niçin E4 ile başlamamız konusunu konuşacak olursak, E4 ile oynadığımız zaman öncelikle fil ve vezirin yolunu hızlıca açıyoruz. Ayrıca ikinci merkez piyon sürüşü olan D4 sürüşünü dikkat edersek vezirin desteğiyle yaptığımız için ikinci merkez piyon sürüşünü yapmamız daha kolay. İkinci merkez piyon sürüşünü yapabildiğimiz zaman hatlar daha da açılacak ve taşların hareketlilik kapasitesi artacak. Hareketlilik kapasitesi arttıkça taşlarımızı daha iyi kullanabileceğiz. Özellikle satranca ilk başladığımız yıllarda hatların açık olması satrançta gelişimimiz için oldukça önemli. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. E4 ile başlamamız gerektiğini sadece ben söylemiyorum arkadaşlar. Richard Reti Büyük Ustalar ve Modern Görüşler kitabında satranca yeni başlayanların gelişimini tamamlayana kadar belli bir dönem, yani bana göre 1800-2000 seviyesine kadar E4 oynaması gerekiyor. Ama bu dönemi en iyi satranççının kendisi belirler. Şu bir gerçek. İlk başladığımız dönemde E4 oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca efsanevi Amerikalı satranççı, dünya şampiyonu, hatta birçok otoriteye göre gelmiş geçmiş en iyisi olarak gösterilen Bobby Fischer'ın E4 konusunda bir demeci var. Tecrübeyle test edildiği üzere E4 en iyisi diye bir sözü var arkadaşlar. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra artık oyuna E4 ile başlamamız gerektiğini biliyoruz. Özellikle satranca başladığımız ilk yıllarda. E4 ile başladık, E5 cevapladı ve at F3. İdeal gelişim hamlesi ve at merkezi kontrol ederek E5 piyonuna baskı yaptı. E5 piyonunu korumak için fil D6 iyi bir fikir değil. D7 piyonunun yolunu kapatıyor. D7 piyonunun yolunu kapattığı için ne fil oyuna girebiliyor ne de vezir aktifleşebiliyor merkezde. Ayrıca D5 piyonunu süremediği için siyahlar merkezde zayıf kalıyor. E5'i D6 ile koruyabilir. D6 ile koruduğu zaman arkadaşlar at E5'i alamıyor ama F8 filinin yolunu kapattı. Dediğim gibi Filador savunması olarak geçiyor D6 hamlesi ama arkadaşlar D6 hamlesi dediğim gibi filin yolunu kapatıyor. Özellikle satranca ilk başladığımız yıllarda taşların hareketliliği önemli demiştik. En doğrusu at C6 ve en çok tercih edilen bu hamle E5'e at saldırdı ve D4'ü korudu. Siyah at da E5'i ve D4'ü korudu. Saldırdık, savunduk. Peki at C6 yerine F6 yaparsa rastgele E5 piyonunu korudu diyelim. Arkadaşlar burada bu rastgele koruma hamlesi dikkat edersek ölümcül çaprazı açtı. Tembel matını anlatırken bu ölümcül çaprazın önemiyle ilgili konuşmuştum. Şimdi E5 piyonunu koruduğunu zanneden F6 piyonuna rağmen E5 piyonunu alıyoruz. Korumuştu zaten. Piyon da atı aldı. Sanki zarar ettik gibi görünüyor ama öyle değil arkadaşlar. Çünkü ölümcül çapraz açık. En önemlisi şah her zaman. Burada vezir H5'e yapıştı. Hem şahı istiyor hem E5'i istiyor. Tabii ki şahı kurtarmak gerek. Şahı kurtarmak için G6 oynayabilir ya da şah E7 yapabilir. İki tane seçeneği var. İkisini de inceleyeceğiz. G6 oynarsa her piyon sürüşünden sonra bir hat açılır. G6 piyon sürüşünden sonra arkadaşlar açılan hat A1 H8 çaprazı. Buradan vezir E5'ten şah çekeriz ve şahı kaçtı kurtardığı zaman kaleyi
kazan. O yüzden G6 yerine şah E7 yapabilir. Dikkat edersek şahla hareket ettiği için rok bozuldu. Artık rok yapamaz. Burada beyazlarla oynayan tarafın dikkat edeceği şey siyahların gelişim yapmasına fırsat vermeden, daha doğrusu siyahlara gelişim yapacak zamanı vermeden saldırması gerek. Çünkü şah ortada kabak gibi kaldı. Eğer fırsat verirsek at gelişir, diğer at gelişir, kendi şahının durumunu yavaş yavaş siyahlar toparlar. Buna fırsat vermemek için bir kavramı iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kavram tempo. Yaptığımız hamleden sonra rakibe gelişim yapacak ve durumunu düzeltecek zamanı vermiyoruz. Şahı istedik. Dikkat edersek vezir tarafından birçok kare tutuldu. Şahın tek kaçış karesi F7. F7'ye kaçtı. Şimdi burada siyahların toparlanmasına, yani nefes almasına fırsat vermiyoruz arkadaşlar. Eğer fırsat verirsek konumunu toparlar. O yüzden gelişim ve tempo yapıyoruz. Fil hem oyuna girdi hem de ondan bir şey istedi. Ve önemli bir şey istedi. Şahı istedi. Şahı istediği için başka şeyle ilgilenemez. Yani siyahlar gelişim yapamaz. O halde bu fil C4 hamlesi tempodur. Şahı istedik. Şimdi burada iki tane seçeneği var. Bir D5, iki şah G6. İkisine de bakacağız. Şah G6'ya kaçarsa tabii ki kara şahın nefes almasına fırsat vermiyoruz. Şahı en etkili şekilde istedik. O yüzden siyahlar gelişim yapamıyor. Şahını kurtaracak. Bu konumda dikkat edersek şahın hiçbir kaçış karesi yok. Beyaz vezir adeta abluka altına aldı kara şahı. Şu an kendisi çok kuvvetli bir yerde. Görevini yeterince yapmış. Şahın bütün kaçış karelerini tutmuş. Şöyle okkalı bir şah çeksek mat. Ama bunu vezirle yapmayacağız. Vezirle yaparsak vezir bu görevini bırakmış olur. Örneğin vezirle şuradan şah çekersek vezir görevini bıraktığı için şah kurtulabilir. Vezirle yapmayacağız çünkü vezirin çok iyi bir görevi var. Çalışmayan başka bir taşımızla yapacağız. O da buradaki fil. Yolunu kapatan piyon olmasaydı fil şah çekmişti. Evet, bunun adı açarak şah çekmek arkadaşlar. Taşın yolunu açarak şah çektik. Burada siyahların iki tane seçeneği var. Bir tanesi G5 sürmek, piyonla kapatmak. Bir tanesi vezirle kapatmak. Tabii ki vezirle kapatmak kötü. Vezir iyi bir savunmacı değildir arkadaşlar. Vezirle kapatırsa bunu vezirle aldık. Şah çektik ve mat oldu. Çünkü şah bu veziri yiyemiyor. Koruması var. O yüzden vezirle kapatmak yerine G5 sürmeli. Şimdi burada hesaplama söz konusu. Burada bir alış var. 2 ile saldırıyoruz. Bu da 2 ile koruyor. G5'i aldığımız zaman kazançlı çıkmamız için onun koruduğundan daha fazla saldırmamız gerek. Yani o 2 ile koruyorsa biz bunu aldığımızda kazançlı olacağız diyorsak daha fazlasını yapmamız lazım. Deneyelim. Vezirle aldık. Vezirle aldı. Fille aldık. Şahla aldı. Bütün saldırı bitti. Çünkü 2 saldırı 2 savunma var. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Burada imdadımıza piyon yetişti. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bir açmaz var. G5'teki piyon H4'ü alamıyor. Çünkü açmazda. Artık G5'e olan baskımızın sayısı 3 oldu. 3 ile saldırıyoruz. Siyahlarsa 2 ile koruyor. Artık bunu alabiliriz. Bir kere daha korursa
Arkadaşlar buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada yeni bir şah çekme yöntemiyle karşılaşıyoruz. Burada ilk defa anlatacağım bir şah çekme yöntemi. Piyonla bunu aldığımız zaman bunun adı çifte şah. İki taş birden şah çekiyor. Çifte şah yapıldığı zaman şah çeken taşı yiyemez. Çünkü G5 piyonunu yiyerek şahını kurtaramaz. Çünkü H1'deki kale de şah çekiyor. İki taş birden şah çektiği zaman, yani çifte şah olduğu zaman tek çare şahı kaçmaktır. Şahı kaçtığı zaman dikkat edelim. Burayı piyon tuttu. Burayı piyon ve kale tuttu. Burayı vezir. Vezir zaten çok iyi kontrol ediyorduk kareleri. Aktif taşlarımıza bakalım. F7 karesini hem fil hem vezir tutmuş. Yani vezir buraya geldiği zaman şah çekti ve o şah veziri yiyemiyor. Çoban matından da hatırladığımız gibi onun kankisi fil yeterince korudu. Şah şu an istekte ve bu şahı arkadaşlar kendi ordusundaki taşlar kurtaramıyor. Çünkü oyuna girmediler, daha gelişmediler. Şah kendi başının çaresine bakması lazım. Kendi başının çaresine bakmak için G6'ya gelemez. Vezir var. F8'e ve F6'ya da gelemez. Vezir var. Şöyle şuradan topuklamaya çalışsın. Arkadaşlar burada da piyon ve kale var. Yani şahı öyle bir istedik ki şah kurtulamadı. Mat ettik. Henüz 11. hamlede oyunu kazandı beyazlar. Peki beyazlar 11. hamlede oyunu nasıl kazandı? Siyahların bu kadar büyük hatası neydi arkadaşlar? Henüz daha oyunun başında E5 piyonunu yanlış koruması. Ölümcül çaprazı açarak koruması. Daha doğrusu koruduğunu zannetmesi. Buraya at patlattık. Çünkü ölümcül çapraz açıldı. Az önce 2 tane seçenek olduğunu söylemiştim. Ölümcül çaprazdan çekilen şaha bir şahın kaçarak kurtulması, 2 yolunu kapatmak. Şah kaçarak kurtulursa tempoyla şah çekerek siyahların toparlanmasına fırsat vermeden şahı mat ağına aldık. Burada saldırırken taşları değişmemeye, saldırırken kritik bölgedeki taşlarımızın sayısını artırmaya dikkat edeceğiz. Ve sonrasında şahı mat et. Vezirle şah çektik. Peki vezirle şah çektiğimizde G6 sürseydi piyon hamlesinden sonra bir hattın açıldığını söylemiştik. Bu piyon hamlesinden sonra kalenin çaprazı açıldı. O yüzden vezir E5 şah. Şahı kurtarmak için vezir E7 burada en iyisi. Çünkü kritik bölgeye bir taş daha getirdi. Ve bu sefer de kaleyi kazandık. Biraz devam etmek istiyorum. Çünkü siyahlar da buradan E4 alıp şah çekiyor. Arkadaşlar burada önemli kritik bir yer var. Yani şahı kurtarmak için fili 2 yaparsak, dikkat edersek C2 ve G2 piyonları boşta. Yani burada G2'yi alıp gereksiz yere kendi şahımızın konumunda hasar oluşturabiliriz. Bence buna gerek yok. Burada şah D1 iyi bir hamle. Açılışın gereklerine aykırı. Yani roku bozuyoruz, şahla oynuyoruz ama bunu yapmazsak konumumuza daha büyük zararlar olacak. Zaten kale fazla olduğumuz için akabinde taşlarımızı geliştirerek şahın konumunu sonradan toparlayacağız. Evet, bugünkü çalışmamda bahsedeceğim konu E5 piyonunu siyahların yanlış korumasıyla ilgili arkadaşlar çalıştık. F6 ile korursa piyonu koruduğunu sadece zanneder. Buraya at patlatırız ve oyunun 3. hamlesinden itibaren konum beyazlara kazanç olur. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.